Evet efendim, 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sıradaki konuğumuz hepinizin yakından tanıdığı ve benim sevgili partnerim, uzman estetisyen Şebnem Demir'le birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş Sevgili bulduk partnerim. Bekir Hocam. Vallahi bir de bu koltuğu deneyimleyeyim istedim. Evet, Hep orada evet. konuk ağırlamak biliyorsun çok zevkliydi ama ben bir de bu tarafta oturayım dedim. İyi yaptınız. Programımızın prensesi olarak sizleri Ay, o çok kısımda görmek de teşekkür ayrı bir zevk. ederim. Sizi gördüm ben de daha iyi oldum hocam. Bugün tabii geçtiğimiz haftalarda Meral Hanım'ın muhteşem değişimini herkes gördü sosyal medyadan ve video paylaşım sitelerinden. Birazcık Meral Hanım'la ilgili konuşalım istiyorum. Meral Hanım'ı Zaten ağırlamak birlikte istedik o geldik yüzden. Meral Hanım'la. O Evet. yüzden buraya getirdim. Kapmışız getirmişiz. Kesinlikle ekran başındaki izleyicilerimiz görsünler istedim. Hem de sizlerle tanıştırmak istedim. Bugün böyle birlikte konuk olduk. Evet, iyi ki geldiniz. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. İlk geldiğini tabii ben programdan önce de ve daha önceki sosyal medya paylaşımlarından da biliyorum. Meral Hanım inanılmaz bir değişim geçirdi. Yaklaşık 10 yıl kadar gençleştirdik Meral Hanım'ı. Önceki fotoğraflarını çok iyi bir şekilde, detaylı bir şekilde analiz ettim. Bir hekim olarak analiz ettim. Öncelikle ilk geldiğinde ne gibi şikayetleri vardı? Biraz bahsedelim mi? Tabii. Şimdi ne vardı Meral Hanım ilk geldiğinde? Aslında biz bir sosyal sorumluluk projesi yaptık. Önce bundan söz etmek istiyorum. Şiddet mağduru ya da evliliğinde mutsuz ve hani ekonomik olarak bu bütçeleri çok da çıkamayacak kişiler için bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Aralarından şanslı 2-3 tane kadınımızı seçtik. Binlerce başvuru oldu. Bunlardan biri de canımız Meral Hanım'dı. Enerjisiyle böyle fotoğrafında bize gülümsedi zaten. Hikayesinden de çok etkilendik. Meral Hanım tabii ki kliniğimize geldi. Birlikte yani hocalarımız Meral Hanım öncesinde 3 ayrı alanda uzman olan hoca, dermatolog, cerrah, plastik cerrahi işlemi yapmadık ama yine de konsültasyon için cerrahımız da vardı ve medikal estetik hekimimiz birlikte bir konsültasyon yapıldı. Bu konsültasyon sonrasında Meral Hanım'da bir foto yaşlanma öncelikle dikkat çekti. İnanılmaz cilt yüzeyinde bir yaşlanma vardı. Aynı zamanda yaşıyla orantısız olarak çok fazla kırışıklığı vardı. Tabii biliyorsunuz bu kırışıklıklara sebebin altında en büyük etkenlerden biri de stres. Çünkü stresli bir hayatı vardı açıkçası. Sonrasında yapısal olarak çenesi oldukça gerideydi Bekir Hocam. Biliyorsunuz bazen yapısal olarak çene geride ve küçük olabiliyor. Çok gerideydi. Dudaklarımız hiç yok denilecek kadar azdı aslında. Burnumuzda deformite vardı. Elmacıklarımızda yağ yastıklarımız çok boştu. Gıdımız vardı. Alın, kaz ayağı ve kaş arası olarak adlandırdığımız botoks bölgelerinde tabii ciddi derecede çizgilerimiz mevcuttu. Yine boynumuzda çizgilerimiz vardı. Açıkçası Meral Hanım bize geldiğinde ruhsal travmaları biraz yüzüne de yansımıştı ve yaşından yaklaşık olarak bir 10-15 yıl kadar daha büyük gösteriyordu. Evet. Yapılan yani ilk konsültasyon sonrasında karşılaştığımız şey buydu açıkçası. Evet, evet. Burada tabii konsültasyonlar sonucunda ne tür işlemler yapmaya karar verdiniz? Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi tabii en heyecanlı kısmı işlemler aslında. Şimdi bu işlemlerin şöyle bir özelliği var. Ekran başındaki izleyicileri de ben aydınlatmak isterim bu konuda. Biz tamamen cerrahi olmayan medikal estetik işlemleri yaptık. Nedir medikal estetik işlemlerindeki fark hocam? Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ağrısız, acısız, neşter değmeden, kanama bile olmadan gerçekleşen işlemlerdir bunlar. Yani cerrahiye giden süreci uzatırlar aslında bu işlemler. Neyle başladık derseniz öncelikle altın orana göre bakıldığında tabii çenemiz birazcık geride olduğu için Meral Hanım'a burada da görüldüğü gibi birazcık dokunuyorum. Çene dolgusu yaptık. Çeneyi altın orana daha uygun bir hale getirdik. Çenemiz gördüğünüz gibi daha uzadı ve biraz daha büyüdü. Sonrasında şurada bizim böyle aşağıya doğru bakan Meral Hanım'ın buraları böyle aşağıya bakıyordu ve ona çok üzgün bir ifade veriyordu. Bu aşağıya doğru bakan hatları yukarıya doğru kaldırdık. Hiç yok denecek kadar az olan dudaklarına hyaluronik bazlı dolgu uygulamaları yaparak dudaklarımızı yeniden bir forma soktuk. Burundaki deformiteyi yine dolgu uygulamasıyla tamamlamış olduk. Şimdi bu bölgelere yani çeneye, burna ve dudaklara ve nazolabiyal altındaki hatlarımıza hyaluronik bazlı dolgu uygulaması kullanıldı. Ama asıl yüz germe ve lifting etkisini sıvı yüz germe uygulamasıyla tamamladık. Şimdi siz bana hemen diyeceksiniz ki sıvı yüz germe nedir? Evet.
İki tarafta da oturunca işimizi kolaylaştırıyorum. Şimdi sıvı yüz germe şöyle. Kadınlarda 7 ayrı noktada, erkeklerde ise 9 ayrı noktada nokta atışı yaptığımız dolgudan biraz daha farklı, yine hyaluronik asit bazlı fakat içinde zenginleştirilmiş içeriği olan bir sıvı enjekte ediyoruz danışanlarımıza. Ama gerçekten de yani önceki fotoğraflarınızı gördüm. İnanılmaz bir değişim. Adeta 20'li yaşlarınıza dönmüşsünüz. Ay teşekkür ederim. Toplamda 45 dakikada işlemim bitti. Onu soracaktım ben. Total süreç tüm bu işlemler Tüm 45 bu dakika işlemler, sürdü. bu sayede botoks da yaptık bu arada. Hani Evet, kombin tedavinin tabii. son ayağı, biliyorsunuz botoksun yerine geçecek hiçbir şey yoktur aslında. Alın, kaz ayakları ve kaz ayağı ve kaş arasındaki çizgileri çok derindi Meral Hanım'ın. Boynunda da çizgileri vardı. Boyuna kolye botoksu, alnımıza klasik botoks işlemi gerçekleştirdik ve aynı zamanda da ne yaptık? Cildi gençleştirmek için hem sıvı yüz germede ciltten faydalanıyoruz hocam. Evet. Çünkü burada sıvı yüz germenin içindeki vitaminler zenginleştirilmiş bu içerik. Aynı zamanda ne yapıyor? Protein ve bunun dışında da kolajen sentezini tetikliyor. Böylece Meral Hanım'ın aslında kalıcı yatırımlar yapmış oldu kendine. Çünkü kolajen sentezi tetiklendi ve biz hemen arkasından gençlik aşısı uygulaması yaptık. Hem yüze hem de boyuna. Yine gençlik aşısının içindeki vitaminlerden de yine cilt altını desteklemiş olduk. Burada dakikalardır saydığım bütün bu uygulamalar sadece 45 dakika sürdü. Peki Meral Hanımcığım, ben şimdi iki tarafta da oturmanın avantajını yaşayarak soruyu soruyorum. Bekir Hocam, biraz işinizi elinizden almış gibi oldum ama gerçekten ağrı, acı, herhangi bir şey hissettin mi? Yani işlemlerdeki hissiyatını bizimle paylaşabilir misin ekran başındaki izleyicilerimizle? Ben hiçbir acı hissetmedim ve çok kolaydı. Gözümde çok büyütmüştüm ve korkmuştum. Ama sonrasında işlem yapılırken ve o 45 dakika bittiğinde bu muydu dedim. Çünkü işlem öncesinde anestezi yapıyoruz hocam. Sizin de bildiğiniz üzere ve kanüllerle yaptığımız için işlemi ve çok özel bir anestezi kremi kullanılıyor. Bu özel yapım bir anestezi kremi gerçekten son derece ağrısız, acısız ve konforlu uygulamalar bunlar. Evet. Çünkü hasta veya danışan hemen kendi konforlu hayatına geri dönebiliyor. Evet. Buradaki en güzel aslında bu. Ve böyle bir 10 yaş kadar geriye geldik gerçekten Meral Hanım'la. Bir de hikayemiz var, kendisinden dinleyelim aslında lütfen önce dinleyelim. hikayeyi. İşlemler bitti, bütün saç makyaj yapıldı. Çünkü o gün devamında çekimimiz vardı. Hemen işlem sonrasında saç ve makyaj yapıldı kendisine. Oradan ablama gittim, ablamın evine. Kapıyı açtı, buyurun dedi ablam, şöyle bir kaldı. Tanıyamadı değil mi? Tanıyamadı. Aa dedim, ben geldim bak gençleşerek. Yani o da çok gerçekten şaşırdılar. Şok Abla oldular tanıyamamış değil mi? aslında. Çok. Evet. Böyle bir kaldı kapıda ablam. Evet. Bu kim falan buyurun gibi böyle bir boş bakıp. Mahallede de tanıyamayanları olmuştur, konudan komşudan. Evet, komşular falan diyor, Meral sana ne oldu? Ameliyat mı oldun? Bir şey var, Değil mi? gençleştin. Mutlaka bir cerrahi geçirdiğinizi düşünüyor tabii, insanlar. ameliyat olduğumu düşündü yani 45 insanlar dakikada genelde. böyle rahat, ağrısız, acısız Acısız bir olacak. uygulamayla, Konforlu. konforlu bir uygulamayla bu hale nasıl dönüştüğünüze inanamıyorlar. Tabii ruh olarak da gençleşiyorsunuz Tabii. bir de. Tabii İnsan aynaya baktığı Aynayla zaman artıyor çok zaten önemli. değil mi? Her Evet. şeyden Evet. önce kişi aynaya baktığında özgüveni Şimdi gidip artıyor hocam. aynaya bakıyorum. Evet, biz de sonuçta genital estetik ameliyatlar yaptığım zaman hastalarım genellikle özgüven, o özgüveni tekrardan geri sağlıyoruz aslında değil mi? Böyle kozmetik işlerle. Tabii bir de şöyle bir şeydi aslında bizim için. Buradaki sosyal sorumluluk kısmı çok önemliydi. Benim gerçekten bir sloganım var, hayat felsefem aslında bu. Bir kadının bir kadına dokunması ve yoluna tuttuğu ışık bu hayattaki en büyük mirastır diye düşünüyorum. Eminim ki acılarına dokunamadık ama yüzüne birazcık dokunarak gülen yüzlerini gerçekten Meral Hanım'ın ve diğer iki kadınımıza daha dokunduk. O gözlerinde gülen yüzler yeniden oluşturduk. Bunun için ben kendi adıma zaten çok inanılmaz mutluyum. Evet. Peki Şebnemciğim, şey sormak istiyorum. Bu kalıcılık süresiyle ilgili biraz konuşalım mı? Tabii ki. Şimdi bunlar medikal estetik işlemleri olduğu için hocam biliyorsunuz cerrahi değil. Dolayısıyla da sıvı yüz germenin kalıcılık süresi ortalama 1,5-2 yıl kadardır. Yapmış olduğumuz hyaluronik bazlı dolguların da yine kalıcılık süresi 12 ayla 18 aydır ama kişiden kişiye değişkenlik göstermekte bu. Biliyorsunuz burada yaşımız, yıpranma payımız, deformasyon, yaşam tarzımız, çevresel faktörler çok önemli etken aslında.
O yüzden yani 12-18 ay sonra tekrarlanması gereken işlemler. Evet. Peki bu yaptığımız işlemlerin bir yan etkisi var mı? Tamamen vücuda uygun olan işlemler bunlar. Zaten siz çok iyi biliyorsunuz hyaluronik asit zaten vücudumuzda da var olan, fakat belli bir yaştan sonra üretiminde zorlanmaya başlıyoruz. Yerçekimine yenik düşüyoruz aslında. Tamamen doğal antioksidanlar kullandık. Sıvı yüz germenin içinde zaten tamamen bunlar var. Botoks biliyorsunuz artık milyon yıldır kullanılıyor diyeceğim neredeyse. Dolayısıyla vücudumuza hiçbir zararı yok. Bir konunun da altına değinmek istiyorum. Bu çok önemli. Şimdi danışanlarda şöyle bir yanlış algı var. Aslında bu bir yanlış algı gerçekten. Şöyle zannediyorlar. Dolgu yapıldı, dolgu eridi. Dolgu eridikten sonra ne olacak? İşte benim yüzüm eskisinden daha mı kötü olur? Şimdi bakın, sadece dolguda değil, ekran başındaki izleyicilerimize bunu direkt anlatmak istiyorum. Bütün medikal işlemlerde botoks olabilir, dolgu olabilir, sıvı yüz germe olabilir veya mezoterapiler olabilir. Yapılan her işlem sizin için artı birdir. Çünkü bu dolgularda dolgunun kullanım süresi 12 ay dersek eğer, 12. ay sonunda sadece %30'luk ve %35'lik bir erime olabilir sadece. Aslında siz birinci yılın sonunda o %35'lik ve %40'lık kısmı tekrar doldurturursanız aynı şekilde devam edebilirsiniz. Hatta daha az miktarlarda bile kullanılmaya Kesinlikle. devam Yani biz ediyor, şimdi değil Meral mi? Hanım'la kullandığımız kadar malzemeyi işte sıvı yüz germede olsun, dolguda olsun tabii ki bir yıl sonra bu kadarını kullanmayacağız. Çünkü vücuda en fazla bunun %40'ını eritecek. %50'si kalmış olacak. Yani %50 üzerinden devam edecek Evet, kendisi. üstüne eklemelerle devam edeceğiz. Kesinlikle. Valla Meral Hanım, gerçekten harika bir görüntü olmuş. Şebnem Hanım'ın da ellerine sağlık diyoruz programımızda. Ellerine ve yüreğine sağlık Şebnem Evet. Hanım. Ay Kesinlikle. çok teşekkür ederim. Çok Kesinlikle. teşekkür ederim. Yani Ben ben de evet, bir teşekkür kadına ediyorum. dokunmak bizim için gerçekten inanılmaz önemli. Bir kadına dokunduk, bir kadının ruhuna dokunduk. Çünkü bir kadın bir kadına dayanışmada zaten en çok başarılı olabiliyor diye düşünüyorum. O yüzden çok da güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Cerrahiye giden yolu aslında birazcık öteliyor. Aynen Bu öyle. çok önemli çünkü cerrahinin bir yaşı var. Yani her yaş grubuna cerrahi yapılmıyor. Buradan hocalarım da eminim ki bana katılacaktır. Tabii ki Meral Hanım'da çok daha fazla bir deformasyon olsaydı, yüzü medikal estetik işlemleriyle toparlanamayacak kadar deforme olsaydı, hani bünyemizde cerrahlarımız da var. cerrahi, Belki evet. cerrahiden de faydalanacaktık. Ama kendisi hani medikal estetikle zaten, bırakın askıya bile ihtiyaç kalmadı. Sıvı yüz germeye o kadar güzel sonuçlar, o kadar güzel yanıtlar verdi ki tamamen 40 dakikada medikal estetik uygulamalarıyla, sıvı yüz germeyle, dolgu dokunuşlarıyla, botoksla Meral Hanım'ı baştan yarattık diyebilirim. Evet. Ellerinize sağlık Sahiden de tekrar. öyle Ellerinize oldu. sağlık tekrar. Çok teşekkür ederim. Evet efendim, bugün sizlerin de yakından tanıdığı uzman estetisyen Şebnem Demir'le birlikteydik. Kendisiyle bugün Meral Hanım'ın muhteşem değişimi üzerine konuştuk. Ufak işlemlerle, dolgularla, botokslarla, ağrısız acısız, son teknoloji cihazlarla muhteşem bir değişim, dönüşüm yaşandı. Bunun üzerine konuştuk. Bizleri izlemeyi unutmayın. 8'de kalın, sağlıkla kalın.